soruyu kendinize sorun. Yapay zeka yeterince etkili kullanıyor musunuz? Sizlere 10 dakikada nasıl para kazandıracak mobil uygulama yaptığımı göstereceğim. Videonun sonunda mobil uygulamamız elimizde olacak. Evet, bu bir şaka değil. Uygulamayı yaparken cebimden 1 TL bile harcamayacağım. Ek olarak kod yazmayı bilmeniz de gerekmiyor. Uygulama yapmak için bilmeniz gerekenleri sizlere paylaşmak istiyorum. ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullanacağız. Visual Studio kod programını kullanacağız ve Android Studio'yu kullanacağız. Üçünü de ücretsiz ve para vermeden kullanabiliyoruz. Ve gerçekten bu programlara aşırı hakim de değil. O yüzden harika bir şey bence. Ve şunu iddia ediyorum, hayal gücü yüksek. Benden daha iyi uygulama yapacak yüzlerce kişi olacak. Kanalıma abone olduysanız gelin başlayalım. Google'a ChatGPT yazıyorum ve ilk çıkan ChatGPT'nin sitesini tıklıyorum. Bu bölümden promptumu yazacağım ama sizlere kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. İlk olarak bu uygulamayı neden yapmak istediğimden bahsedeyim, zaten olayı anlayacaksınız. Bu da sizlere bir uygulama fikri verecek. 3 senedir borsada yatırım yapıyorum. Bu yatırımlarımı her ay düzenli yaptığım için kendi getirimi hesaplayamıyorum. Yani Ocak ayında ilk yatırımımı yaptığım zaman 50 bin lira yatırdım veya o 5 bin lira yatırdım veya 100 lira yatırdım. Şubat ayında yatırıyorum, Mart ayında yatırıyorum. Toplama baktığım zaman ilk aydaki belki zarar ettiği veya kar elde ettirdi. İkinci aydaki belki düştü. Üçüncü ayda aldığım arttı. Yani bunun ortalamasını almak gerçekten çok zor oluyor. Senenin başında yatırsam 100 bin lira yatırdım ve sene sonunda param 200 bin lira olduysa o sene %100 kazandım diyebileceğim ama her ay düzenli yatırdığım için bunu hesaplayamıyorum. Bunu hesaplamamı sağlayan hesaplayıcıları aradım ve XIRR şekilde yazılacak bir hesaplayıcı buldum. Excel üzerinden hesabı yapabiliyorum fakat telefonumda yoktu. Dedim ki ben de XIRR hesaplayıcı olarak nasıl bir uygulama yapılır? Uygulama olsa, cebimde olsa, ücretsiz olsa kullansam nasıl olur? Bunu düşündüm ve yapmaya karar verdim. Şimdi buradan ne anlamanız gerekiyor? Sizin de bu tarz ihtiyacınız olan konular başkalarının da ihtiyacı olabilir ve bu bir niş konu. Ben de niş konuya odaklanıyorum. Niş bir konu belirlemeyi unutmayın. İlk olarak ChatGPT'ye yazdığım şeyi şu an karşınızda görüyorsunuz ve bana verdiği cevap, ki ben bu cevabı zaten biliyordum, XIRR gördüğünüz gibi. Bunu bilerek kendisine teyit ettirdim ve aldıktan sonra bana XIRR hesaplayan bir mobil uygulama kodları. İlk olarak doğrudan uygulamayı değil de web üzerinden kontrol edebileceğim HTML kodları da aldım. Bana burada yazdığı kodu görebiliyorsunuz. Öncelikle bu kodu senin üzerinden kullanabileyim dedim. Anlayamadı. Sonrasında hayır, kodun üzerine tıklayınca yanda sayfa açılıyor. Ön izleme görebiliyorum. O şekilde dedim. Yani ChatGPT üzerinden koda tıklayarak yapabiliyoruz. Bana onu da verdi. Ön izlemenin sitesine de baktım. Tıklayınca göreceğiniz gibi bu sayfada açılıyor ve ön izlemeyi yap dediğimiz zaman da uygulama gözüküyor. Fakat bu uygulama gayet basit. Yani tam olarak uygulama da değil, web versiyonu gibi bir şey oldu. Buraya yazıyorsun değerlerini, tarihini seçiyorsun falan filan. Yani bu şekilde aşama aşama ilerlemiş oldum. Size neler yazdığımı görüyorsunuz. Link istedim. Yanda sekme olarak açmak için HTML çevirmen gerektiğini söyledi ve bana burada da bilgiler yazdı. Size göstermediğim ama arkada yok olmadı bir daha yap, hayır olmadı şöyle diyor, böyle yapman gerekiyor diye konuşmalarımız da var ve bana ekstra tekrardan bilgiler veriyor. Yani doğrudan olmadı ama yaklaşık olarak dediğim gibi 10-15 dakika içerisinde ben bunları alabildim. Gördüğünüz gibi JavaScript kaynak dosyası JSX olarak indiriyor, yardım et demişim ve weblerden bana nasıl yapacağımı söyledi. Sonrasında bana verdi ve yaklaşık olarak böyle bir kod oluştu ve gördüğünüz gibi Chrome dosyasını açabiliyorum. Ama kodda düzenleme yapmanı istiyorum dedim çünkü ay ekleme yapıyorum ama yanlış yazarsam silme veya düzenleme yapamıyorum. Buraya da bu kodu da bana verdi. Mesela ben buraya 5000 girdim. Artı 2025'in 05'i 01'i falan diyelim. Ekle diyelim. Gördüğünüz gibi silme butonunu da yapabildim. Bu şekilde sizler komut verirseniz yine link olarak da veriyor. Ben çok uğraşmıştım. Sonrasında buldum. Yeni kod için XIRR hesaplayıcı HTML indir linki ver dedim ve gördüğünüz gibi buraya tıklayınca kod otomatik olarak iniyor. Uygulamayı bana kod olarak verdiği her seferinde ben de tekrardan yazıp uygulamayı işlevsel mi diye denedim ve Excel'de ekleme bölümü çalışmıyor. Ekliyorum ama gözükmüyor dedim ve tekrardan sorunu net yakaladım falan filan diyerek boş boş da konuşuyor birazcık başlarda. Çözmeye çalışıyor. Bu şekilde yardımcı oluyor. Tekrar güncellemeleri istediğim zaman kodu güncelle ve bana tekrar HTML indirecek şekilde yaz dedim ve yine aynı şekilde link verdi. Yani siz de bu şekilde indirecek şekilde yaz dediğiniz zaman linkinizi alabilirsiniz. İlk olarak HTML yan sekmede Chrome'da tarayıcınızı açabileceğiniz şekilde uygulamanızı güncelleyebilirsiniz. Sonrasında kafamda artık yavaş yavaş ya ben bunu bir artık uygulamaya, Visual Studio'ya ekleyeyim, emülatör olarak telefondan bakayım, kendi telefonuma da indirecek hale getireyim diye oluşmaya başladı ve bunu ChatGPT'den, yapay zekadan istedim. Tamam, süper oldu ve çalışıyor. Şimdi bu şekilde çalışacak. Flutter'a ekleyeceğim kodları bana yaz. XIRR hesaplayıcı adında mobil uygulama yapmak istiyorum. Uygulama estetik olsun ve ana renkler beyaz, mavi, lacivert arası tonlar olsun dedim ve bana asıl kodu oluşturdu. Burada Flutter'da projeyi eklemeye adım adım da anlatıyor. Yine Flutter projesi oluşturma kısmını bahsetti ve gerçekten unutmuştum yani. Belki bundan 3-5 ay önce denemiştim. O zamandan beri ara verince insan unutuyor ve ben burada nasıl oluşturacağımı anladım. Bunu kopyaladım ve hesaplayıcı dosyasına
dosyasını oluşturdum. Ardından gördüğünüz gibi bu şekilde benim kodlarım, dosyam açıldı daha doğrusu ve main.dart'da ne yazacağımı, şu kısma ne yazacağımı bana söyledi ve bunları yazdırdı zaten. Main.dart'ta asıl önemli olan kısmımız burası. Gördüğünüz gibi main.dart dosyasını açın diyor. Bunun içine yapıştıracaksınız ve Flutter Run diyerek de çalıştırabilirsiniz diyor. Örnekler nasıl yapacağımızı da bahsetmiş. Uygulamanın nasıl çalışacağını. Uygulama işlevsel mi bilmiyorum ama aşırı amatör ve berbat olmuş dedim. Çünkü verdiği kod hakikaten çok kötüydü. Renk uyumları berbat. Ana ekranı düzenle önce sonra dark mode veya aylık grafik ekleriz dedim ve bana bu konuda da evet dedi, haklısın dedi. Şimdi o kısımda düzenledi ve bana kodlarımı verdi. Hata verdiği kısımlar olduğu zaman da bu kısım hata veriyor diyerek kodu atıyorum ve bana burada işte nasıl düzeleceğini falan teker teker yazıyor ve bazen ayrı ayrı yazıyor. Mesela diyor ki şuradaki şunu düzelt, buradaki bunu düzelt. Ya diyorum ben anlamıyorum, kod bilmiyorum, bana bir şey düzelteceğin zaman kodu baştan sona yaz. Ve baştan sona yazıyor. En sonunda daha devam edeyim yani çok aşağı iniyoruz. Burada şu hatanın sebebi falan çok anlatıyor yani. Asıl düzelse verse bitecek. Ama bir yandan öğretmeye de çalışıyor. Merakı olanlar öğrenebilecek. Merakı olmayanlar da benim merakım da var aslında ama hani bir an önce bitmesini istediğim için de hızlı ilerledi. Daha da berbat oldu. Şimdi sana kod atacağım. Onun üzerinden düzenlemeye devam et. Tamam mı? Bakın burada da püf noktayı sizlere söyleyeyim. ChatGPT bize bir kod verdi diye. Visual Studio sitesine geçiş yapıyorum ve buradan CTRL A yapıyorum. Bu sayfanın tamamını aldım. CTRL X yapıyorum. Kestim veya CTRL C de yapabilirsiniz. Kopyalayabilirsiniz. Hadi CTRL C yapalım. Sonrasında buraya yeni verdiği kodu yapıştıralım diyelim. Şöyle yapıştırdık. Bu yeni verdiği kod olsun. Sonrasında bunu kontrol ettik ve çalışmadı. Çok kötü oldu veya da bazı şeyleri bozmuş. Bazen öyle yapıyor ya diyorum dark mode ekle, gidiyor ekrandaki butonu küçültüyor, rengimi turuncu yapıyor, oraya başlığındaki sayıyı değiştiriyor, gitmiş ve dark mode eklemiş. Bunun ne anlamı kaldı? Bana uygulamayı sabit bırak, dark mode'u sonradan ekle demek istiyorum ben aslında. O yüzden ben CTRL C yapıp kopyalıyorum, verdiği kod hatalıysa hemen CTRL Z de yapabilirim aslında, Z deyip geri de alabilirim. Veya CTRL V ile kendi kodumu da kopyalayabiliyorum. Bu şekilde diyorum ki ya tamam bak bu kodun üzerinden tekrardan alıp bunu geliyorum ChatGPT'ye, diyorum ki al bu kodu al sen. Ve en başına yazıyorum şurada import kısmından. Bu kısma bu kod ile devam et diyorum mesela. Şu hata var, bu hata var diye yazıp enterlıyorum. O zaman daha doğru cevaplar veriyor. Evet buradan ilerlemem gerekiyor diyor. Yoksa hayır bu kod değil bir önceki kod falan çok karışıyor, haberiniz olsun. Burada da söylediğim gibi şimdi sana kod atacağım. Atacağım kod üzerinden düzenlemeye devam et. Tamam mı? İşte tamam falan filan. Sonra tak diye ben kodu yolladım arkadaşlar. Şöyle yapayım, hızlıca aşağı doğru ineyim. Bu kod üzerinden ilerleyelim dedim. Tamam şimdi ne konuşuyorum? Şunu yapacağız, bunu yapacağız ve kodu bana tekrar atıyor. O yüzden aşırı sayfa dolu oldu açıkçası. Daha demin söylediğim gibi bakın dark mode çalıştı ama ana panelde görüntüleri bozdum. Sadece dark mode ekle bu kodları demişim ve kodu tekrar atmış. Allah'tan kodu yazma hızı gerçekten yüksek. O yüzden yani 1 dakikada 2 dakikada kodu bana vermiş oluyor. İşte en sevmediğim kısma geldik. Daha demin söylediğim gibi sonuç kartını düzelt diyor. Eskisi buydu sen bunu yap diyor. Eskisi buydu sen bunu yap. Ya bana sen kodu kendin ver. Bana bir yap deme yani. Bu düzenlemeleri sen yap ve kodu topluca yaz. Güzel bir prompt, güzel bir yazı. Size bu tarz cümleler yazın. Net ve kesin olun. Sonrasında ben attım ve büyük ihtimalle o da bana atmıştır. Geri düzeltip bakayım evet atmış. Mesela ayrı bir hata verdi bana. Bu hata ne demek diye sordum. Ya kodlardan kaynaklanan bir şey değil. Fluttır'ın kendi programdan kaynaklı. Şöyle yaparsan böyle yaparsan çözülür falan filan. Yaptım hakikaten de çözüldü. Sonlara doğru gelirken tamam şimdi sana soru demişim. Bunu uygulama olarak indirsem ve verileri eklesem uygulamayı kapatıp açınca aynı veriler ekranda duracak mı? Ben dursun istiyorum. Yani bu kodlar ben yazdım, verilerimi yazdım. 5.000 lira ekledim, 10.000 lira çıkarttım, 100.000 lira ekledim. Sonra uygulamayı kapattım. Geri geldim sıfırlanmış oluyor bazen. Bu da olsun istedim. Yine saçma sapan cevaplar veriyor. Sonrasında yap falan filan deyince onu da yap. Burada birazcık sinir krizi geçirmiş olabilirim. Siz geçirmemeye çalışın. Kendinize hakim olun. Büyük harflerimden anlayacaksınızdır. O da anlıyor bence. Bir şey anlatma diyorsun ama burada gördüğünüz gibi tamam hiçbir şey anlatmıyorum. Kodu eksiltmiyorum falan filan. Hala bir şeyler yazıyor. Yani direkt kodu ver aslında. Neyse burada kodu vermiş. Bakalım güzel olmuş mu olmamış. Ayrıca övmeye başlıyordum ben. Evet yapınca çok güzel oldu. Harika diyordum. Yani cıvıtıyor sonrasında. O yüzden övmeyi de bıraktım. Bu uygulamayı başka nasıl özellikler ekleyebiliriz? Bana önerilerde bulun demişim ve hangileri olabileceğini söylemiş. Sonrasında bir iki özellik daha ekledim ve isterseniz artık zaten sağda görebileceksiniz çubuktan bayağı sona geldik yani. Gelin beraber uygulamanın son haline bize para kazandırabilecek bir uygulama mı gerçekten bakalım. Bu kısım açık. Bir yandan da Android Studio'yu açıyor. Android Studio da açıldıktan sonra ChatGPT'den öğrendim bunu da bu arada arkadaşlar. Yani ekstra bir şey yapmadım. Şu kısmı böyle açıyorum. Ki daha belki bilenleriniz de vardır benden daha iyi de. Ben aşırı da bilmiyorum dediğim gibi. Şu kısımdan Device Manager kısmına tıklıyorum. Açılan bölümde ben eklemiştim. Eklemediyseniz buralardan ekleyebiliyorsunuz. Şuradan başlat diyorum. Otomatik olarak arkadaki program bunu algılıyor. Yani ne kadar az bildiğimi de buradan anlayabilirsiniz zaten. Bu tarz programlar açıkken ekstra farklı sekmeler, programlar açmamaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Yani benim bilgisayarımdan kaynaklı da olabilir tabii ki. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde emülatör açılıyor. Aslında bu böyle ayrı bir sekme olarak da takılabiliyordu da yani bir yerden vardır onun ayarı da şuralarda bir yerlerdendir de
unuttum yani açıkçası. O yüzden şöyle yapayım. Birazcık büyüteceğiz bunu. Şu şekilde kaydettiğimi olmuyor. Ne yapacağız? Şunu biraz büyütelim. Şunu şöyle çekemiyoruz. Bunu çekelim biraz daha. Tam ekran gibi bir şey oldu zaten. Şimdi birazdan bunu buraya bağlayacağız. Kodlarımızı çalıştıracağız ve bakacağız nasıl olmuş. Halen daha giriş yapıyor. En önemli kısım gerçekten uygulama fikri. Mevcut olan uygulamalara bakın tabii ki ama kendiniz yani yaptığınız şeyi insanlar indirir mi? Bunu da düşünmeyi unutmayın. Telefon çalışmaya başladı arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şimdi ne yapacağız? Kendimiz programa geri geliyoruz ve şu kısımdan çalıştırıyoruz. Şu an çalışmaya başlıyor ve bir yandan da şöyle açayım. Uygulamam çalışmaya başlayınca da nasıl çalıştığını da görmüş olalım. Bu kısımlar laptopunuzun hızına göre de değişebiliyor. Şu anda giriş yapıyor. Haberiniz olsun. Ben ikon falan eklediğim zaman da bunların hepsi değişecek aslında. Ve yaklaşık olarak 1,5 dakika olmuştur olmamıştır. Uygulamaya neredeyse giriş yaptık. Yani giriş yapıldı hatta şu anda. Ben rastgele sayılar eklemiştim bu arada. Benim portföyüm değil ama şu an XIRR hesaplayıcı, Dark modun, karanlık modun nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Toplam yatırım, geri dönüşü, net karımızı görebiliyorsunuz. Buradan tıklayıp silebiliyorum. Düzenleme butonu da aslında yaptırabilirim mesela. Yanlış ekledim sürekli sil de olmayabilir. Düzenle de olabilir. Mesela nasıl yapıyoruz? Örnek olarak uygulamanın çalışmasını sizlere gösteriyorum. Örnek olarak ne yaptım? Ben 2000 TL yatırdım. Yatırım olduğu için başına eksi koyuyoruz. Sonuna geliyorum. 2000 TL boşluk bırakıyorum. 2025'in Ocak ayının 25'inde yatırdım diyorum mesela. Ekliyorum. Ve bu şekilde eklendi. Başlarına mesela TL logoları da koymayı çok istiyorum. Toplam yatırımım benim 2000 TL, net karım şu an param sıfır olduğu için eksi 2000 gözüküyor. Bir de ne yaptım ben? Bir 2000 TL daha yatırmış olayım. Yine bir bu kısımda eksi koymamız lazım yatırım olduğu için. 2025 yılının Şubat ayının bu da 5'inde olsun. Ekle diyorum. 2 tane para yatırdık 4000 TL ve paramız şu anda 10.000 TL olsun. Artı olarak yazıyoruz. 2025'in Mayıs ayının 20'si olsun, bu da fark etmez ve ekle dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 4000 TL yatırdık. Paramız şu anda 10.000 TL olduğu için arada da net karımız 6.000 TL oldu. Ama benim XIRR hesaplayıcım şurada, yıllık getirimi göreceğiz. Şöyle alıp XIRR hesapla deyince yukarı bakıyoruz. %2013.19 benim getirim olmuş. Yıllık getirim olacakmış daha doğrusu. Şu an ben 3 aylık 4 aylık hesapladım. 4000'den 10.000'e çıktığı için bunu yıllık olarak hesaplıyor ve buraya yazıyor. Yani benim amacım her ay düzenli eklemelerimi yapmak ve bir yılın sonunda veyahut da Şubat'tan eklediysen bir dahaki Şubat'a veyahut da Haziran'dan eklediysen bir dahaki Haziran'a kadar, yani 12 aylık süre içerisinde eklediğim paramın yıllık getirisini ben burada görmek istediğim için böyle bir uygulama yapmış oldum. Benim gibi böyle bir uygulama isteyenler için ben bunun reklamlarda ekleyerek Play Store'a yükleyebilirim ve indirdiklerinde, kullandıklarında reklamlar sayesinde gelir elde edebilirim. Çok zor bir işlem değil. Gördüğünüz gibi hiçbir kod yazmadan, yani şuraya gelip XIRR hesapla ma bile yapmadım ya. Şöyle ma bile yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Şu hatayı verdi. Nasıl düzeltiriz? Bu şekilde gördüğünüz gibi bir uygulamam oldu. Hoşuma da gitti. Açıkçası ben bunu indirip dediğim gibi kendi telefonumda kullanacağım. Ve biraz daha geliştirme yaparsam eğer, hoşuma da giderse Play Store'a da yüklerim. Nasıl yükleneceğini de gösteririm. Reklam eklemesini de gösteririm. Ve sizler de gerçekten öğrenmiş olursunuz, görmüş olursunuz. Bunun için videoyu bir 1000 like, 2000 like yaparsanız çok sevinirim. Bu şekilde ben de bu serilerin devamını çekmeye çalışırım. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Benim anlatacağım şeyler de bu kadar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşça kalın.